Arkadaşlar merhaba, mikrosilahın programlama derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda basit bir led devresi yapacağız. LED'i bir saniye aralıklarla yanıp söndürmeye çalışacağız. Devremizin resmine bakacak olursak, devremiz bu şekildedir. Mikro işlemci olarak bir adet HDMI 32F3 T6 kullandık. Mikro işlemcinin sağ tarafında standart şekilde bir adet kristal devresi mevcuttur. Ne devresi kurursanız kurun, bu kristal devresini her devreye kurmak zorundasınız. Simülasyonda kurmasanız da çalışır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Fakat gerçek hayatta bu kristal devreyi kurmazsanız mikro işlemcinizin frekanslarında hata alacaksınız. Yani düzgün çalışmayacaktır. NRSD pininden mikro işlemcimizi bir adet güç kaynağı bağladık. Onun haricinde PA1 pinine bir adet led bağladık. LED'imizi fazla akımdan korumak için de bir adet 330 ohmluk direnç bağladık. Daha sonra LED'imize topraklama çekerek de devreyi tamamlamış olduk. Devremiz bu kadar. Devremizin kodlamasına geçecek olursak hemen New Project kısmından klasörümüzü oluşturacağız. Burada kodlama yapacağımız sayfaya isim vermemiz gerekiyor. Hemen bunu LED uygulaması yapalım. Burada daha sonra yazdığınız kodu nereye kaydetmenizi istiyor. Hemen biz masaüstümüzde bir adet klasör oluşturalım. Bu klasörümüze ARM programlama diyelim. Daha sonra bu ARM programlamanın içerisinde bir adet daha yeni klasör oluşturalım. Ona da LED diyelim. Bu LED klasörün içine yazdığımız kodlar kaydolsun. Daha sonra buradan mikro işlemcimizi seçmemiz gerekiyor. Hemen STMI 32F3 T6'yı seçiyoruz. Daha sonra mikroLED'de 8 mikroLED olarak seçiyoruz. Simülasyonda daha düzgün çalışması için. Next dedikten sonra ok diyoruz, hata verdi. Bunun sebebi LED uygulaması derken araya boşluk bırakmamızdan kaynaklanıyor. Hemen boşluğu siliyoruz ve next diyoruz. Finish dedikten sonra LED'imizi yazmamız için gerekli olan kod sayfası açılacaktır. Hemen kodu yazmadan önce bir kere derleyelim. Kaydolsun. Ondan sonra kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Sayfamızı derledik ve kodumuzu yazmaya şu an hazırız. İlk önce kodumuzu yazmadan önce bizim LED'imizin hangi pine bağlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun için define komutunu kullanıyoruz. LED diyoruz. GPU büyük harflerle yazıyoruz tabi. A alt çizgi odr.b1. Bu ne anlama geliyor? A portunun birinci pinine LED'imizi tanımlamış olduk. Bu komut sayesinde LED'imizi artık aktif hale getirebilmemiz için direkt pin ismini değil de LED'i yazmamız yeterli olacaktır. Yani mesela diyelim GPU odr.b1 aktif, bir saniye bekle. GPU.odr.b1 pasif, bir saniye bekle. Bunun yerine LED aktif, bir saniye bekle, LED pasif yazarak kodumuzu kısaltmış olacağız kısaca. Eğer yazmayacağım diyorsanız direkt GPU alt çizgi odr.b1 diyerek de LED'inizi belirtebilirsiniz. Daha sonra LED'imizi çıkış pinini belirtmemiz gerekecek. Çıkış pini nedir? Eğer mikro işlemciden devre elemanına sinyal gidiyorsa çıkıştır. Eğer mikro işlemciye sinyal geliyorsa giriş pinidir. LED'imiz çıkış pini olarak tanımlamamız için gerekli olan komut GPU, tabi büyük harflerle yazıyoruz. Dijital çıkış pini olarak ayarlayacağız. Output dedikten sonra dijital ve analog sinyaller var. Analog sinyalleri ileriki derslerde göreceğiz. Şimdi sadece dijital sinyaller, yani 1 ve 0. Hemen daha sonra V işaretimizi koyarak GPU A çizgi o. Daha sonra virgül atıyoruz. Daha sonra pinini belirtmemiz gerekecek. Çizgi GPU pin max 1. Bunu dedikten sonra A portumuzun birinci pinini çıkış pini olarak belirttik. Artık bir adet bir döngü yapacağız. Bu döngünün içerisinde sürekli LED'imiz bir saniye aralıklarla yanıp sönecek. Sonsuz döngü için while bir komutunu kullanıyorum ben genelde. Hemen bir süslü parantez açıp kapattıktan sonra while bir komutunun içine yazdığınız her şey sonsuz şekilde dönecektir. Yani başa gelecek, baştan başlayacak, sona gelecek, tekrar başa salacaktır. Biz de LED'imizi sürekli olarak bir saniye aralıklarla açıp kapatacağımız için while bir komutu işimize yarayacaktır. LED diyoruz, eşittir 1. Daha sonra noktalı virgül delay ms.
Bu komut bekleme komutudur. İçine yazdığım şey bu komutun anlamı 1000 milisaniye bekle. 1000 milisaniye 1 saniyeye denk geldiği için kodumuz kısaca 1 saniye bekledim. Daha sonra led eşittir 0. Bunu yaptıktan sonra tekrar 1 saniye bekleyecek. Daha sonra başa dönerek tekrar led'i 1 açacak. Böyle sonsuz bir döngü oluşacak. Hemen kodumuzu derleyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık. Pinlerimize doğru bağlantımızı yaptık. Artık bu kod sayfamızı kapatabiliriz. Kod sayfamızı kapattığımızda masa üstüne baktığımızda ARM programlama dosyası oluşturulmuş. Buna bakıyoruz. Doğru, içinde led yazdığımız kodlar burada mevcuttur. Simülasyonu yaparken de buradan kullanacağız. Hemen Proteus'umuzu açalım. Yukarıdan proje çizim kısmını açıyoruz. Bize lazım olan malzemeleri hemen hızlıca topluyoruz. SCMI 32F103T6, bir adet kırmızı led, istediğiniz herhangi bir led kullanabilirsiniz. 330 ohmluk bir adet direnç. Kristal bağlantısını yapmayacağım. Simülasyonda herhangi bir hata vermeyecek. Ama normal gerçek hayatta yapsaydık düzgün çalışmazdı. Simülasyon olduğu için kristal bağlantısına uğraşmayacağım, vakit kaybı olmadığı için. Eğer yapmak isterseniz videonun başına gösterdiğim resimden siz kendiniz çizebilirsiniz. Ama simülasyonda herhangi bir hata olmayacaktır. LED'imizi mikro işlemcimizin RST pininden gücümüzü bağlıyoruz. Daha sonra LED'imizi toprak kamışı çekerek devreyi tamamlıyoruz. Tek farkı şurada kristal devremiz olmadı. Simülasyonda herhangi bir hata vermeyeceği için gerek duymadım, yazmadım vakit kaybı olmaması için. Peki bu şekilde içine kodumuzu atıyoruz. Masaüstümüzden ARM programlama LED'i seçiyoruz. Daha sonra LED uygulamasına tıklayarak içine atıyoruz. Peki başladığı zaman hemen çalışacak mıdır simülasyon? Hayır. Desync Power Raise kısmından güç ayarlarını yapmamız gerekecek. Buradan VCC VDD'yi seçiyoruz. VDD ve VSI at diyerek diğer tarafa atıyoruz. Oka tıkladıktan sonra güç kaynağı kısmını ayarlamış olduk. Bir de son olarak da LED'imizin üstüne tıklayarak analog kısmı dijitale çeviriyoruz. Dijital sinyal vereceğimiz için. Daha sonra simülasyonumuzu çalıştırabiliriz. Sorunsuz şekilde bir saniye aralıklarla atlarını zaman takip ederek yanıp sönüyordur. Bu videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.